Bali'ye gelip de gitmeyenleri dövdükleri Alas Harum'a geldim. Çok iyiymiş be gerçekten de. Selam. O bütün Türkler buradaymış ya. You're selling Luwak coffee here, right? Ha. İnsanlar burada öldüklerinde yakılıyorlar. Keza Hindistan'da da. Is it your temple? Hi, how are you? I'm Danish from Turkey. Yani 100 liraya falan teknik olarak 3 dolara falan çok uygun değil mi ya? Yani dedikleri kadar varmış. Ama şu olay gerçek. Ne kadar güzel kare yakaladım. Gerçek Bali'yi görüyorsunuz. İnandıkları tanrılar için adaklarını böyle sunuyorlar. Burası bayağı büyüleyici. Merhaba. Beğendiniz mi burayı? Beğendik. Tepeye çıktıkça çok daha güzel görünmeye başladı o katmanları. Bu gerçek mi şaşkınlığını kaç defa söyledim bilmiyorum ama inanın az bile söyledim. Söylediğim her şeyi geri alın. Harika. Anne eli değmiş gibi. Yiğidin harman olduğu yer Bali'de. Herkese merhabalar dostlar. Bugün inanılmaz bir enerjim var. Anlamadım. Sabahtan beri gülüyorum. 7'de kalktım. Şöyle bir sokakları keşfettim. İnsanların, dua eden insanları izledim. Enerji dolu bir şekilde sizlere bugün Bali'nin geçen bölümde merkezi olan Ubud'u göstermiştim. En böyle önemli köyüydü burası aslında. Şimdi ise bu Ubud'un etrafında görmeniz gereken önemli yerleri göstereceğim. Videonun sonuna kadar izleyin. Yine baştan söylüyorum, açıklamada da Bali'ye dair yaptığım otel, bölge vesaire önerilerime mutlaka bakın. İyi seyirler. GoPro'yu da kafama takacağım. Benim cengaveri aldım. Böyle birlikte sizinle Bali'nin güzel böyle doğa kokan yerlerini keşfedeceğiz bu bölümde. Çok keyif alacaksınız. Çayınızı, çekirdeğinizi alın ve hayallere dalacağınız yerler göstereceğim size. Hadi bakalım, size iyi seyirler. Bana da güzel bir gezi olsun. Vallahi motorumu aldım. Günlük 2-3 dolar para ödüyorum şuna, cengavere. Şu marketlere bakın, Circle K. Bir de karşıda M-Mart var. Bu marketler her yerde 24 saat açık ve alkol dahi 24 saat satıyorlar. Müslüman bir ülkedeyiz. Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Endonezya. 18.000 ada var ve tek Hindu adası burası. Ve ülkenin en ünlü adası. Aslında coğrafi olarak baktığınızda devasa bir ülke. Ama ve lakin neredeyse 18.250 adanın 18.000'inden yani gezme anlamında hiçbir şey yok. Turistleri de işte en çok çeken yer Bali ve buranın da Ubud bölgesindeyiz. Burası 5 milyon insanın yaşadığı bir yer. Devasa bir metropol. Ne kadar kalabalık değil mi? Mesela bizim Ankara, İzmir gibi düşünün. O kadar çok insan yaşıyor. Ama aslında bir adadayız arkadaşlar. Böyle yatay mimarisi olan, daha çok tapınaklarla bezenmiş, onların kadim kentlerinden bir tanesi. Ada demek çok doğru olmaz, artık kent olmuş burası. Yol manzaralarını zaten göreceksiniz. Hadi bakalım başlayalım. Vallahi iyi izlemeniz için motorun kafasına GoPro şeyi taktım. Buradan izleye gideriz beraber. Yani o kadar güzel pirinç tarlalarından, köylerden geçiyorsunuz ki insan motorla gezerken bile bambaşka bir diyarda olduğunun farkına varıyor. Zaten Ubud'un merkezi kaotik bir yer olduğu için şöyle 10 dakika dışarıya kendinizi attığınızda tabiata bir anda ulaşabiliyorsunuz. Şimdi yaklaşık 15-20 dakikalık bir mesafede olan Bali'ye gelip de gitmeyenleri dövdükleri Alas Harum'a geldim. Yani burayı bizim Haytalar, Çağataylar
Sezer hepsi paylaştı. Ama bir de benim gözümden görün. Çünkü buradan çok daha güzel bir yer var. Ben asıl size bir göreyim. Kıyaslamak için en azından bir şansım olsun. Ona göre bir yorum yapmak istiyorum. Burası bir ormanın içerisinde havuzların olduğu böyle kat kat beach club tarzı bir yer ve çok uygun. Şimdi girince göstereceğim. Şuraya bak, zaten çok turistik bir yere geldiğini anlıyorsun. Hello, I want to buy a ticket. One person? One person. İşte böyle girişte 50.000 veriyorsun. 15.000'i $1. La işte o $1 15.000 rupileri. Yani 100 liraya falan teknik olarak $3 falan. Çok uygun değil mi ya? Yani dedikleri kadar varmış. $3 Türkiye'de bırak girmeyi, su içemezsin. Thank you. I have your name, sir. Deniz. Dennis. Where are you from? Turkey. Thank you. You have Yani çok iyi bir yere geldiğinizi daha girişte hissettiriyorlar ve çok sistematik. Zaten bu Ubud'daki şu ana kadar herhalde bildiğim kadarıyla en ünlü gündüz havuzlarda takılabileceğiniz yer burası. Pek tabii ki Bali çok büyük bir yer arkadaşlar. Yani burada aylarca kalsanız bile keşfedemeyebilirsiniz. Çok detay var. Ben şu an size Ubud bölgesini anlatıyorum. Diğer bölümlerde ayrı bölgeleri de anlatırım. Ama çok güzel bir yere geldik. Şurada ne yazıyormuş? Havuzlar, restoranlar, izleme noktası falan dedi. Girip bakayım şuradan. Burada kahve yapımlarını gösteriyorlar. Kahve cenneti aynı zamanda buralar. Hello. You are making coffee here? Yes. Balinese coffee? Luwak coffee. Luwak from- coffee. Yes. I know that. I know that. Yeah. Can I see that? How you make it? Dünyanın en pahalı kahvesi. Luwak kahvesi. Luwak kahvesinin yapılış sürecini burada anlatıyorlar ama bir yer vardı burada, yine ben sizi götürürüm orada, bir terasların olduğu yerde, orada tadacağız da. Bu bir hayvan dışkısından yapılıyor abi, bildiğin kakasan yapıyorlar. Önce bunu böyle yiyor hayvan. Is it here? Aa, şu hayvan işte. Uyuyor bak. Bu hayvana kahvenin çekirdeklerini yediriyorlar. Aşama aşama göstermişler. Sonra dıçkılıyor. Ve akabinde işte kahveyi size içiriyorlar abi. Sistem bu ama dünyanın en pahalı kahvesi olarak biliniyor. Burayı biliyorsunuz özellikle Instagrammer'lar çıldırttı, yani öyle reklamları yapıldı ki Bali'nin. Özellikle de şu salıncaklarıyla ünlendi. Yani burası 10 yıl önce gelmiştim ben. O zaman Instagram falan çok, yani Facebook vardı daha çok. Yani arada dağlar kadar fark var. Sosyal medyanın, tabii ki mobilitenin de çok büyük etkisi var bunda ama arada çok büyük bir potansiyel farkı oluşmuş. Ve her yeri tamamen Instagram kafasında süslemişler. Onlardan bir tanesi de burası. Özellikle Kore'den çok fazla turist görüyorum ki onlar da bayılır yani sosyal medyaya. Ve buradan mesela Seul'e sadece $80 falan, ki 7 saatlik mesafe, uçak bileti bulabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Yani isterseniz size bunların planlarını da yaparım. Ben Bali'yi de iyi biliyorum. Pek tabii ki Hayt'a kadar bilmiyorum. Adam burada yaşıyor sonuçta ama hani en azından bu coğrafyaya hakimim. Açıklamaya yazacağım ama bunları. Hani size çok faydası olur. Yüzde kaçınız buraya gelir bilmiyorum ama en azından gelenlere güzel rehberler yapacağım. Bu ne abi? Bu ne? Harika. İşte bu salıncaklarla 2 kişi olarak da böyle sallıyorlar sizi. Fiyatları da genelde 300.000 rupi, yani $20 gibi düşünebilirsiniz. Özellikle kadınlara bak, şu kıyafetleri giydiriyorlar. Şurada seçiyorsunuz modellerinizi. Aşağıda da, ama çok iyiymiş be gerçekten de. Bak mesela. Oo. Güzel.
Burası bayağı büyüleyici. Yani burasını çok beğendim. Ekranda gördüklerinizi pek tabii ki GoPro bir yere kadar o renkleri verebilir ama canlı görüp o renk cümbüşünü, ağaçların güzelliğini, tabiatın rengini, yani şu tesis çok umurumda değil, inanın. Ama şu olay gerçek. Ne kadar güzel kare yakaladım. Bir daha gönder bakayım. Bak şu kare harika oldu. Rüya gibi. Yani ben buraya 1-2 saat gelir takılırım diyordum ama o kadar büyük bir yer ki aşağıya indikçe detayları daha net görebiliyorsunuz. Burada mesela isterseniz bisiklet şeklinde olanları da var. Teleferikle sizi karşıya kadar gönderip geri getiriyorlar. Turistik bir aktivite yapmışlar. Yani renkler, tabiat muhteşem. Yani ben burayla ilgili söyleyebileceğim tek şey şahane yapmışlar. Şunu da çok güzel korumuşlar çünkü. Ben bu erkeklere üzülüyorum ya, bak gerçekten. Çoğunun tatili böyle geçiyor. Ya yanlış anlamayın ama yani kadınlar bir de çok kötü fotoğraf çekiyorlar, çektiriyorlar falan. Yani eleştiri anlamına değil. Ne bileyim yani. Üzülüyorum sadece. Bu benim şahsi fikrim. Anı yaşamak varken. Bak yemin ederim işim olmasa ben telefonla ne video çekerim ne fotoğraf. Anı yaşarım yani. Anısı olsun diye 3-5 fotoğraf çekerim. Adamların suratından anlıyorum çünkü ben o yorgunluğu. Abi restoran kısmına geldim bakın. Şurada oturacağım, biraz keyif yapayım diyorum. Aşağıdaki manzara bu. Abi şöyle bir yerde gerçekten yani şu su 35 mi neydi? Ama kokteyller mesela 7 dolar. Ya da işte pizzalar mesela 6-7 dolar, 8 dolar civarında. Bu kadar lüks bir yer için hiçbir şey. Yani dedikleri kadar varmış. Bali'de bence muhteşem yerlerden birisi. Şimdi burada biraz dinleneceğim. Sonra buradaki köylere doğru dolaşmak, gezmek istiyorum. Hava da bugün yine iyi. Açık olmasa bile en azından yağmur yok gibi. Güzel. Gün harika başladı. Bakalım. Bali'de size daha göstereceğim çok şey olacak. Abi şimdi aşağı kısma geldim. Burada böyle jacuzzilerin olduğu, aynı zamanda havuzun da olduğu alanı görüyorsunuz zaten. Muhteşem. Abi 10 numara yer. Bir de burası kat katmış. Merhaba, siz de mi Türksünüz? Merhaba. Gezmeye geldiniz. Ben de rastgele video çekerken denk geldim size. Buradan herkese selam olsun o zaman. Anısı kalmış olsun. Evet. Beğendiniz mi burayı? Beğendik yani, güzel manzara falan. Siz girmiyor musunuz? Ben havuza girmiyorum. Sevmiyorum ya havuza girmeyi. Biz de deneyiz. Çok popüler ya. Ama Türkiye'de böyle bir yere girdiğinizi düşünsenize. Kaç para veririz? Ben de videoda onu anlatıyorum. İnanmazlar hani siz de söyleyince. Ve hani kimse ne bir şey yedin, içtin, giremezsin. Hiçbir kontrol yok. Yani Biz Türkiye'de bir yere girerken 3 gün düşünüyoruz. Alırlar mı? Arabanın markası, kredi kartları. tuvalet. Zaten geriliyorsun. Mesela onu söyledik. Motorla geldik. Biz motoru bıraktık. Park acaba ücretli mi değil? Çünkü yol tarif ettiler. Şuraya Evet. koyun efendim, hoş geldiniz dediler. Ve free'miş. Ve hizmet 3 dolar. Bu kadar hizmete rağmen. İyi tatiller. Teşekkürler size de. Ben de Deniz Bey'deyim. Evet, merhaba. Selam. O bütün Türkler buradaymış ya. İyi Ya annem yaptınız. sizi çok takip ediyor. Çok beğendim. güzel değil mi? Evet, evet. O zaman buradan annengile selam mı? Merhaba anne, seni çok seviyorum. Başka kimse kalmadıysa Türk ama gerçekten dediğim kadar var yani. Hani 10 numara bir yer. Normalde motorla başka köylere gidecektim. Özellikle pirinç tarlalarının olduğu harika yerler var demiştim ya ama sağanak yağmur başladı. Biraz bekleyeceğim artık. Bir kahve söyledim. Bu kahvede 3 dolar. Yağmurun sesini dinleyip manzaranın keyfini çıkartıyorum. Güzeldi burası. Gelinir yani, mutlaka görmek gerekir. Is it under UNESCO Heritage? Right? Şimdi niye bu soruyu sordun? Niye buraya geldim? Az önceki o havuzun olduğu tesisten yaklaşık böyle 2 dakika uzaklıkta, ismi tam şöyle yazar. Jacking Rice Field Tegalalang adında bir UNESCO koruması altındaki pirinç tarlaları var burada. Görseli de çok güzel. Böyle bir köyün içerisindeyim. İşte Bali dediğiniz şey bu arkadaşlar. Tek katlı evler, her yerde köyler ve kalabalık merkezlerden çıktıkça oldukça azalıyor. İşte buradaki en doğal yerlerden birini görmeye geldim.
İnsanlar dinle yaşıyorlar burada. Yani felsefeleri tamamen Hinduizmi yaşayarak bir hayat felsefesine dönüştürmek. Önceki bölümde anlatmıştım temellerini. Biraz da doğasını anlatalım bu sefer. Şuradan girelim bakalım. Ben buraya yıllar önce de gelmiştim. Çok beğenmiştim. Bunun gibi bir tane daha var ama o birazcık daha uzakta. O yüzden onu sonraki bölümlerde anlatayım diyorum. Bu çok yan yana olduğu için gelmişken görmek gerekiyor. Böyle 2 tane ana pirinç tarlası var koruma altındaki. Bu da işte o meşhur dünyaca ünlü Luwak kahvesini yapan, dışkısını atan, kediye benzeyen bir canlı. Luwak kahvesini öyle her yerde bulamıyorsunuz dünyada. Buraya özgü ve kilosu birkaç bin dolar. Hello. You're selling Luwak coffee here, right? Yes. Ah. You want to try, sir? There is just a 50,000 for one cup if you want. I have already drunk much today. Thank you for asking. You're welcome. Have a lovely day. Careful, sir. Burada da yine salıncaklara binebiliyorsunuz ama pek tabii ki az önceki yerin tadını vermez. Zaten hepsi yakın ama öncekiler çok daha profesyonel ve kıyafetler olsun, salıncakların açısı olsun harikaydı ama işte bu manzara çok güzel. Şöyle katman katman yapıyorlar bahçeleri. Yukarıdan su aşağıya böyle kanallar var. Bak şurada akıyor mesela. Bir alttakine iniyor. Ve bunlar özellikle Bali'de en çok koruma altında olan ve kaybetmek istemedikleri tabiatın bahşettiği güzelliklerden birisi. Karşıya kadar çıkılıyor sanırım. Şöyle gidelim bakalım. Bunların benzerlerini Asya'nın neredeyse her yerinde görüyorsunuz. Zaten Asya demek pirinç demek. Ekmekten çok pirinç tükettikleri için, her şeyi böyle pilavla karıştırdıkları için bu ülkelerin Çin'in, Vietnam'ın, Laos'un, Kamboçya'nın ana besin kaynağı. Ve bu pirinçleri de işte böyle katman katman yamaçlarda, düz buldukları yerlerde artık coğrafyanın elverişli durumuna göre değerlendiriyorlar. Güzelmiş burası da. Az önce yağmur yağdı. Durdu, bitti, bu kadar. 15 dakika falan sürüyor. Yağmurlu sezondayız çünkü. Özellikle böyle Nisan, Mayıs gibi hava açmaya başlıyor. Ondan sonra yağmurlu sezon bitiyor. Kurak sezon başlıyor. Ve size ilginç bir bilgi vereyim. Mesela Tayland'da Endonezya çok yakın görünüyor ya haritada. Tayland'da Nisan'a kadar hava güzel oluyor, sonra bozuyor. Bali'de ise Nisan'dan sonra güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Yani ikisinin dönemleri çok farklı. Çünkü bir tanesinde kurak sezon başlayıp diğerinde yağış sezon başlıyor. Aklınızda niye bulunsun diyorum. Genelde bunun hepsini bir bütün gibi plan yapıyor insanlar ve yanılıyorlar burada. Böyle yerlere kurak sezonda gelmek daha iyi. En azından renkleri daha iyi görüyorsun. Denizin keyfini daha iyi alıyorsun. Umarım gittiğim yerlere değer. Yamaçta yürüyorum. İnsanlar yukarılara çıkmış bakın. Rüya gibi yerler ama gerçekten yani insan dolaşırken huzura eriyor. Buranın bir de enteresan bir havası var ki birçok gezgin zaten ya da kendini bulmak isteyen insanlar aydınlanmak için geliyorlar. Benim şu ana kadar burada hissettiğim, kafanız çok rahat ve sürekli gülüyorlar. Tabiat gayet güzel. Hal böyle olunca insanların, doğanın enerjisi size de geçiyor. Siz de mutlu oluyorsunuz. Onlarla beraber gülüyorsunuz. Vay. It looks beautiful. It's beautiful. Yeah. Abi bak. Şöyle yollardan yürüyorum. Tepeye çıktıkça çok daha güzel görünmeye başladı. O katmanları çok daha net görüyorsun. Burasını çok beğendim ya. Gerçekten daha yürümeye devam etmek istiyorum. Şu tepelere kadar çıkacağım. Şunlar hep insanların yaşadıkları köyler ama aynı zamanda oteller de var. Her yerde, her şeyde bambuları değerlendirmişler. Bambunun bolluğundan şu merdivenin dayanakları da hep bambudan. Ülkede kurak yer yok ki. Yeşilden gözünüz kanıyor. Şuraya çıkalım bakalım nasılmış. Ah. İşte be. Bali bu işte abi. Gerçek Bali'yi görüyorsunuz. Şimdi buralar özellikle balayı cenneti. İnsanlar buradaki çok romantik otellerde ve çok da uygun fiyatlara kalabiliyorlar. Ben adanın Ubud bölgesindeyim ama özellikle aşağı taraflarda Canggu, Seminyak
Sana da merhaba. Kuta gibi yerler var. Şimdi bunların hepsinde çok inanılmaz oteller var. Ben açıklamaya size bunları bölge bölge favorilerimi de ekleyecek şekilde bırakacağım. Oradan bakıp ona göre buralara gelirseniz planlamanızı yapın. Çünkü öyle oteller var ki şu doğanın içerisinde insanı resmen böyle ormanın içinde yaşatacak konseptlerde tesisler yapmışlar. Bazıları çok güzel, bazıları doğayı çok katletmiş ama buralara gelirseniz en azından güzel olanlarında kalmaya çalışın. Ben tek başıma geldiğim için çok önemsemedim oteli falan. Gerek yok, ne yapacağım tek başıma otelin havuzunda diye. Hani aklınızda bulunsun. En yukarıya geldiğimde de şöyle bir kafe gibi bir şey karşıladı beni. Çıkalım bakalım. Buradan zipline mi yapıyorlar acaba ya? Yani dinlenebileceğiniz bir kafe yapmışlar. Kokonat suyu içerek. Oo, şuna bak be. Harika. Ya ben yükseklik korkusu var. Korkmasam yapacağım. Bak zipline ağlarına bakın. Buradan şuraya, şuradan karşıya geçebiliyorsunuz. Merhaba. Siz de mi Türksünüz? Cesaret edemiyorum da ben de. Benim arkadaşlarım yapıyor şimdi. Öyle mi? Ben de korktum ya. Yüksekmiş çünkü bayağı. Yani bunu yapmak gerekiyor diyorlar ama bakalım. Daha henüz karar veremedim. Şu an manzaranın tadı benim için yeterli. Burası o kadar güzel ki ayrılamıyorum. O ilk baştaki parkurun girişinden devam ettim. Arka taraflara kadar yürüyorum. Şu an daha iyi anlıyorum neden buranın koruma altında olduğunu. Çünkü huzur ve terasların o dokusu muhteşem. Yani şahane bir tabiat. Şöyle yürüme yolları yapmışlar. Bütün bahçelerin etrafından yürüyebiliyorsun. Bunlar mesela yeni ekilmiş pirinçler. Zamanla böyle 1 metre kadar olacaklar. Şu an pirinççik bunlar. Yolun güzelliğine bak ya. İşte Bali bu. Bali'deki Hinduların bir inançları var. Bu pirinç bolluğunu da tanrılarının verdiğini düşünüyorlar. Ve böyle tarlaların ortasına ibadet edebilecekleri şu şekilde yapılar yapıyorlar. Bak içine hatta sunak gibi düşünebilirsiniz. Tanrılarına bahşetmek ve şükranlarını sunmak için bir sürü şey koymuşlar. Ve bunu neredeyse her yerde görebiliyorsun. Onlar için çok kadim bir, binlerce yıldır gelen zenginlik ve inandıkları tanrılarına şükranlarını bu şekilde anlatıyorlar, aktarıyorlar. Bu detayı vermek istedim, denk geldi çünkü bunu her yerde de görebilirsiniz. Küçük bir şelalenin olduğu yerden ilerliyorum. Şöyle etraftan dolaşa dolaşa bütün parkuru yürüyorum. Burası yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Ama şu ana kadar gerçekten Bali'de olduğumu hissettiğim en güzel rotalardan birisi oldu. Patika bir yol ama ara sıra kayıyorsunuz da terlikle gelmemek lazımmış. Arkadaşlar vardı, onlarla Türk, onlar terlikle geldi, kayıyorlar çünkü. Oradan fark ettim. İyi ki ayakkabı giymişim. Bak şurada bir abinin mesela ahırı gibi bir şey var. Oradan yürüyerek geçiyorsun. Hayatın içini de görerek. Şuraya bak ya. Bu gerçek mi? Şaşkınlığını kaç defa söyledim bilmiyorum ama inanın az bile söyledim. Çok güzel bir parkurdu. 1,5 saat falan sürdü. İlk yanıma su falan da almışım. Açlıktan da ölüyorum ama tabiatı çok iyi hissediyorsun. Daha önce size bir vlog yapmıştım burada Ubud'dan.
Burası ondan çok daha iyi yürüyüş için. Oraya gitmeye pek gerek yokmuş. Burası tatmin ediyor insanı. Ayrılalım bakalım. Güzel bir tecrübeydi. Şimdi meşhur su tapınakları mıydı? Çeşme tapınağı mıydı? Oraya doğru gidiyorum. O kadar güzel yerlerden geçtim ki yani GoPro'yu sürekli basıp size de göstermek istedim. Gerçekten yani buralara geldikçe, kırsala düştükçe insan gerçek Bali'nin güzelliğine hayran oluyor. O meşhur tapınaklarına geldim. Burası Balili Hindular için en önemli yer diyebilirim. Şimdi size burayı gösterip anlatacağım. Burası çok kutsal bir yer olduğu için sarong giymeden içeriye girmenize izin vermiyorlar. Sarong da bildiğiniz bez işte. Ben de bir tane alayım. Şöyle aldım bir tane. Sarongsuz yaşayamam. Yani 13 tane burada çeşme var. Şimdi size onları anlatacağım. Hindistan'daki Hinduizmle bunun arasında dağlar kadar fark var. Ben okudukça kayboldum. Durun şunu ben bir giyeyim önce. Sonra dilim döndükçe anlatırım size. Abi şimdi tapınağın girişinde insanlar öncelikle inandıkları tanrılar için adaklarını böyle sunuyorlar. Dualarını ediyorlar. Aslında tam ismi de Pura Tirtha Empul diye geçiyor ama Türkçesi çeşme tapınağı ve burası aslında Manukaya adında bir köyün içerisinde. İçeriye girdiğinizde de bakın göreceksiniz şimdi 13 farklı çeşmeden ibadet eden insanlar var ki şansımıza şu an çok sakin. 1000 küsür yıllık bir aslında tapınak burası. 13 tane çeşmeyi görüyor musunuz? Burada çok büyük aslında su kaynakları var. Oradan akan suyla burada arınılıyor. Bu 13 tane çeşmede bu şekilde bellerine kadar girip akabinde her seferinde dualarını ettikten sonra başlarını yıkıyorlar. Ama şu ileride 2 tane daha çeşmenin olduğu bir alan var. Ve burası bu arada 3 farklı alandan ibaret. Burada da keza yine aynı şekilde dualarını ediyorlar. İşin ilginci şuradaki 2 tane çeşmenin olduğu yerde dua etmek yasak. Kapısını da zaten kilitlemişler görüyorsunuz. Yani Hinduizm'de Shiva tanrısı için yapılmış kutsal bir tapınakları. Bak mesela yanlış bir şey oldu. Hemen çocuğu oturttu ya yukarıya, yasak. Ve çok kızıyorlar bak. Onların kutsalı çünkü. Yani nasıl bağırarak geldiler biliyor musun? İşte burada arındıklarını düşünüyorlar. Suyun kutsal olduğunu düşünüyorlar. Birçok dinde olduğu gibi. Ve yine burada da para olayı pek tabii ki var mesela. İnsanlar adaklarını artık hani daha rahat ulaştırmak için mi diyeyim bak. Para atıyorlarmış, atmayın diye uyarı levhası koymuşlar. Bir de şunu söyleyeyim size. Hinduizmle ilgili ve Hindistan'la ilgili benim zaten bir sürü yazım var. Keza Bali'de de 25.000 tane tapınağın olduğu söyleniyorlar. Çünkü her evin de içinde bir küçük mabet var. Aslında insanlar burada dinle beraber yaşıyor. Bunların hepsini açıklamaya anlatacağım, bırakacağım. O yazılarımı okumadan planlar yapmayın. Aynı zamanda bu bölgelerin hepsini gezmek çok zor. Yani ben size sabahtan beri daha Bali'nin küçücük bir yerini gösteriyorum. Burası devasa bir ada. En az bir hafta tatil planı yapmak lazım. Yani bir yandan drone uçuyorum, bir yandan telefonla detaylar çekiyorum, bir yandan size burada bilgiler aktarıyorum. Yoruldum. Ama güzel bir bölüm çıkacaktır eminim. Şimdi tapınağın arka tarafına geldik. Suyun çıktığı havuzlar buradaydı. Biz birazcık daha yukarıda kaynağına doğru yürüyoruz. Tapınağın merkezi noktası burası ve bunun içerisine giremiyorsun. Sadece dua edenler girebiliyor. Taşlar, işlemeler falan muhteşem. Ama inanın Hindistan'daki tapınaklardan sonra bana tertemiz geldi. Gayet pırıl pırıl. Buranın farkı da daha çok bakın çatıları böyle keçi kılı gibi görünüyor ya.
buradaki bütün tapınaklarda göreceğimiz tasarımlar bunlar olacak. Yani Hindistan'daki Hinduizmle buradaki Hinduizmin arasındaki yapı binalardaki detaylarda bile fark edilebiliyor. Mesela size ilginç bir detay söyleyeyim. İnsanlar burada öldüklerinde yakılıyorlar. Keza Hindistan'da da. Hindistan'da ben size Varanasi'de ne göstermiştim ölü yakma merasimlerinde? Direkt geliyordunuz, gatlarda paranıza göre yakılıyordunuz. Ama burada hiç de öyle değil olay. Daha çok bir kutlama havasında geçiyor, günlerce sürebiliyor ve özellikle ailenin yüklendiği sorumluluklar var. Mesela ailede ölen kişinin yakınları 42 gün boyunca hiçbir tapınağa giremiyorlar. Çünkü artık o kişinin bedeninin tam anlamıyla dünyadan ayrılıp bir sonraki hayata gitmesi ya da reenkarne olması, yeniden doğması için geçen sürenin 42 gün olduğunu söylüyorlar. Ve bununla beraber burada insanları yakarlarken Hindistan'daki gibi tapınakların olduğu bir kutsal yerden çok herhangi bir yer kuruyorlar, insanları yakıyorlar, sonra belirli bir süre sonra yakıldığı yeri de yakıyorlar. Tamamen ruhlarından arınsın diye. Ve neredeyse bütün tapınakların içerisinde bu kadar çirkin görünümlü heykeller görüyorsunuz. Bunların da amacı, mesela muhtemelen burası çok en kutsal yeri, kötü ruhun içeriye girmemesini temsil ediyor. Ve takdir edersiniz ki dünyadaki en kalabalık din Hinduizm şu anda diye biliyorum. Ve ilginç bir şey söyleyeyim size. Burada insanlar Hinduizmi yaşıyorlar diyorum ya. İnsanların hayatlarındaki dini öğretilerle yaşam şartları aynı. Adam neye dinen inanıyorsa onu da yaşıyor. Yani dinle inanç hayatın bir felsefi olarak da bütünü gibi yorumlanıyor. Kas sistemi konusunda pek bir bilgim yok. Hindistan'daki kas sistemini biliyorsunuz, yani insanlara dokunulmaz olacak şekilde sınıflıyorlar. Ve burada onu hiç hissetmiyorsun. Mesela Hindistan'da Brahmalar vardı. Bu bilekliklerinden anlıyordun onların en üst kaslardan olduğunu. Ya da dokunulmazlar vardı. İnsanlara dokunmayı bırakın, boya dahi atmıyorlardı mesela Holy Fest'te. Günah diye. Burada onu hiç hissetmiyorsun. İnsanlar daha eşit, daha adil gibi görünüyor. Benim bir haftada hissettiklerim en ince detay olarak Hinduizm'deki farklar bunlar oldu. Şimdi ben size bunları niye anlatıyorum? Bir yere gittiğinizde sadece arkadaşlar bakın işte gidip orada insanlarla konuşup sohbet etmeyi ben sevmiyorum. Benim işim çünkü bloggerlık. Yani ben yıllardır dünyayı gezip size web sitem olan bir hayalin peşine.com'da binlerce sayfa yazı yazmış bir adamım. O yüzden bilgi kısmını araştırıp okuyup aktarmaya çalışıyorum. Endonezya ile de ilgili, özellikle Hinduizmle ilgili çok fazla kaynak yok. Daha çok böyle goygoylu içerikler yapılmış, yazı anlamında söylüyorum. Videoları da bizim arkadaşlarımızın birçoğu deniyor, yapmaya çalışıyor ama bir Tayland kadar zengin kültürel bilgi bulabileceğiniz içerikler yok. İnşallah hani sizin de burayla ilgili yorumlarınız varsa mutlaka yorumlara yazın. En azından insanlara da rehber olsun. Çünkü burası güzel bir ülke, güzel bir ada ve ilerleyen yıllarda ben çok daha fazla popüler bir destinasyon olacağını düşünüyorum. Tapınağın etrafını dolaşmaya başladım. Şu an güzel bir ormanın içine geldik. Orman cenneti ya, orman cenneti. 18.000 tane adanın hepsi böyleymiş. Rutubet vardı zaten, görüyorsunuz. Arka tarafa doğru dolaştım. Yine burada da yaşam devam eden noktalar da var. Muhtemelen şu bir dua ettikleri bir alan. Ama ormanın kokusu çok güzelmiş. Güzel bir yere tapınak kurmuşlar. Yalan söylemeyeyim. Şurada dualarını ediyorlar. Akabinde de en son suyun çıktığı bir havuz var. Burada yine önemli balıklar olduğunu düşündüm. Hani bizde de var ya Urfa'daki Balıklı Göl gibi kıymetli balıklar. Bilmiyorum doğru bir yorum oldu mu? Bir havuzları var. En son buradan çıkıyorsunuz artık. Bu arkadaşların da çoğu Hindistan'dan gelmiş. Birkaç tanesiyle konuştum. Hindistan'daki Hindular da buraya gelip dualarını ediyorlar. Güzel bir yerdi. Güzel bir gündü. Buradan ayrılıyorum artık. Geldiğime değdi. Daha önce de gelmiştim. Özlemişim. Farklı yerlere sizinle de paylaşmış oldum. Tapınağın olduğu yerden çıkarken bak diyorum ya, hep böyle korkutucu heykeller var. Kötülük giremesin diye. Ve buradaki binaların artık çatıları, hani Norveç'te falan da göstermiştim ya, bütünleşmiş bir bitkilerin çoğaldığı yerler olmuş. Bak karşıdaki de öyle mesela. Şurada artık sarongumu bırakacağım. Yavaştan da acıktım, merkeze doğru döneyim. Akşam olmak üzere, çok gece kalmak istemiyorum.
Burada da motorları iyi sürmüyorlar. En çok kaza olan yerlerden bir tanesi de Bali çünkü. Dikkatli olmak lazım. Ayrılırken şu ağaç, girişteki ağaç dikkatimi çekti. Çok büyük. Doğa muhteşem gerçekten ya. Bakmak lazım ama görmüyoruz ki. Şimdi dönüş yolunda böyle ara sokaklara böyle girerek, dolaşarak geçerken aklıma bir şey geldi. İnanın artık böyle tapınaktır, şudur budur görmekten çok yolda olmaktan daha çok keyif alıyorum. Zaten size dünyadaki en önemli harikaları gösterdim. Yani ne tapınaklar, ne mabetler gördük ama burada benim en çok beğendiğim şey motora binip bu köyleri dolaşmak. Çünkü bu insanların bakın hiçbir şey yok ama devasa tapınaklarla yaşıyorlar. Ve bu şekilde evlerinin bahçelerinde de bir sürü tapınak oluyor. Bir ailenin bahçesinde 11 tane kişiye kadar yaşayacak kadar bir alan yaratabiliyorlarmış. 12. kişiye artık ailenin bulunduğu o tapınak almıyormuş. Evden çıkması gerekiyormuş. Böyle bir enteresan bilgi var ve hiçbirinin soy ismi yok resmi olarak, biliyor musunuz? Onların soy isimleri köylerindeki klanlardan geliyormuş. Yani böyle ilginç şeyler var. Bunları anlatmak, bunları yaşamak, bunları yerinde görmek bence daha kıymetli. Böyle durdum. Size bu detayı söylemek istedim. Şu an hissettiğim şey bu çünkü. Şu yola bakın mesela. O kadar güzel yerlerden geçiyorum ki yani inanılmaz. Ve çok sakin yerler var. Rastgele GPS beni buraya attı. Köyün içinden dolaşa dolaşa gidiyorum. Bu kadar çok sırıttığım son zamanlarda bir video izlememişsinizdir ya. Şöyle gidelim bakalım Ubud merkeze doğru. Benim size bunu göstermem lazım. Ya yine çok güzel bir mahalleye geldim. Dikkatimi çekti. Bilmem, inşallah İngilizce bilen birileri vardır. Bak mesela şu adamın evinin bahçesi. Böyle bir yerde yaşıyorlar. Şu da tapınakları. Yani evleri kadar tapınakları var. Arazisi kadar. Güzel ya vallahi. Bak nasıl geliyorlar. Buradaki kural durumunu size şöyle göstereyim. Zaten motor ters yönde de gidebiliyor. Motora herhangi bir yol yok. Ama insanlar ulaşımlarını sağlarken buyurun. Bali böyle bir yer. Gençler. Family. Dur sakin ol. And is it your temple? Ah, can I see it? Yeah. Hi, how are you? I'm Danish from Turkey. Oh, Turkey. Yes, I just want to see how it looks like, if you don't mind. You stay in here? In Ubud. Oh, in Ubud. Bali'deki olay bu. Bak, temple. Oh. So you go inside? No. No, you can just pray from the outside. So maximum how many people can live here? 11? Yes, 11. After 11, they should go. It's cultural, right? Okay. Thank you very much. Thank you. My friends will watch you in Turkey. I've been done in Bali. Thank you. Böyle insanlar işte. Çok evlerinin içine girip rahatsız etmek istemedim. Gördünüz değil mi? Dediklerimin hepsi doğru işte. Yani çok bu konuları detaylı araştırmayı seven birisi olduğum için benim çok enteresan geliyor ya. Düşünsenize. Evde diyor yeterince yer kalmayınca 12. çocuk aile evden gitmek zorunda. Çünkü yeterince dua edecek yer kalmıyor. Yani dua edilen tapınakların olduğu yer evlerinden daha büyük ve daha korunaklı, daha iyi bakılmış. Çılgınca yani, gerçekten Hindistan'dakiyle hiç alakası yok. Bunların hepsi ayrı detay. Tamamen Bali'deki Hinduizme ayrı detaylar bunlar. Ben Hindistan'da böyle şeyler hiç okumadım, bilmiyorum da. Özellikle bu tapınakların evde işte sayılarının çoğaltılıp sonra alanların daraltılıp burada duaların edilmesi. Hani Hindistan'da küçücük bir nokta vardır, orada dua ederler. Burada artık bunu yaşıyorlar evlerinde bile. Çok acıktım, tabiri caizse ölüyorum. Ubud merkeze döneyim. Size hem yemek yediğim yerleri göstereyim hem de kendimi artık şu karnımı bir doyurayım. Sabahtan beri dilimde tüy bitti. Yine güzel yolculuk yaparak merkeze geri dönüyorum. O kadar açım ki yani nereye geldiğimi bile size söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Buranın adı Bebek Bengil. Söylediğim şekilde yazılıyor. Burayı bana Hayta Yollar'da önerdi. İnanmazsınız belki ama yani Çin'e gittiğinizde ördek yersiniz ya da işte Pekin ördeği var, dünyaca meşhur, her yerde görüyorsunuz. Bali'nin de aslında ördeği meşhurmuş. Ve en iyi yapılan yerlerden birisi de burası. Devasa bir restoran, harika bir tabiatın içinde.
Ubud'un merkezinde ben de buraya kadar gelmişken artık bir ördeklerini yiyeyim dedim. Pek tabii ki ben Ubud'da size her şeyi göstermiyorum. Yani benim daha gittiğim bir sürü restoran var, bildiğim bir sürü mekanlar var. Onları tek bir vlogda anlatmam imkansız. O yüzden İtalyan restoranı, steakhouse'lar, normal Türk mutfakları ne ararsanız hepsini açıklamada yine yazacağım. Buraya gelirseniz en azından 3-4 günlük yeme içme konusunda aç kalmayacağınız rota önerilerimi oradan bakmayı unutmayın. Yani anlayacağınız ördek yiyoruz. Oğlum ben buna doymam ki ya. Bu çok ufacık bir ördek. Yani görüntüsü biraz cılız bir ördekmiş gibi. Biraz kurumuş gibi. Ama yani o kadar çok övülünce insan ister istemez merak ediyor. Şöyle bir şey. Söylediğim her şeyi geri alın. Harika. Yani ne koydular bu ördeğin içine bilmiyorum ama anne eli değmiş gibi. Bak derisini bile yiyorum. Yemin ederim görüntüsü çok kötüydü. Lezzeti harika. Sevdim burayı. Yemek oldukça güzeldi. Pek tabii ki çok büyük porsiyonlar değil ama benim midem küçüldüğü için artık bana yeterince kafi geldi. Size olsanız ama doymayabilirsiniz. Aklınızda bulsun. O yüzden 2 porsiyon yiyebilirsiniz. Masaja gidiyorum artık. Şöyle gidip bir Bali'nin keyfini çıkartayım. Günün yorgunluğunu atayım. Thank you. Bye bye. Buralara kadar geldik. Size daha hiç masaj göstermedik. Bir de bunu göstereyim. Sonra günü bitiririz artık yavaştan. Direkt zaten caddeye indiğinde Ubud küçük bir yer. Böyle 2-3 tane ana caddesi var. Oradan yürüdüğünüzde her yere ulaşabiliyorsunuz rahatlıkla. Benim geldiğim mekanın ismi de bak tam olarak şöyleydi. Burası da tam Ubud'un merkezi diyebilirim. İkiye ayrılan yoldan sağdan gittiğinizde Monkey Forest, soldan da artık bölgeden çıkabiliyorsunuz. Şu Rajin ve Pison çok güzel restoranlar. Bunların hemen arka tarafında da benim gitmek istediğim masaj salonu var. Yorumları falan çok iyiydi. Gidip bakacağım. Bak şu Pison hem yemekleri hem kafesi hem ambiyansı olan böyle. Şurada bahçelerin ortasında gayet güzel bir ambiyansı var. Şurası da çok güzel bir Japon restoranı Rajin. Aklınızda bulunsun. Yani buralarda aradığınız her türlü mutfağı da bulabiliyorsunuz. İtalyanından, Türkünden, Yunanından, Endonezya mutfağından hepsi var. Benim gitmek istediğim yerin ismi de Dala Spa. Hemen burada bir yerde olması lazım. Altı üstü bir masaj yaptıracağım. Gelen kataloğa bakın. Yani katalogdan da anlayacağınız üzere çok uygun bir yere geldim arkadaşlar. Felaket pahalı. Yani şey şartlarında, Bali şartlarında fiyatlar oldukça uçuk. Ama bir tanesini denemek istiyorum. Olsun. Tecrübedir sonuçta. Buranın sıcak taş masajı çok ünlü. Ben 10 sene önce de yaptırmıştım. Çok iyiydi. Şu an yer var mı onu öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü her yer dolu oluyor. Bu çok özel bir tecrübe. Sıradan böyle rastgele bir yere gitmedim masaj için. Yok. Yer yok abi. Dediğim gibi işte yani. O yüzden aklınızda bulunsun. Burada böyle güzel bir masaj yaptırmak isterseniz sıradan olmasın, böyle merdiven altı değil de kaliteli bir spa tecrübesi ki yapın. Mutlaka öneririm. Bir gün 2 gün önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Ben unuttum, dalgınlığıma geldi. Güzel bir tecrübe olacaktı. Artık başka yere bakacağım. Rastgele bir yere gittim masaj için. Yani size orayı anlatsam zaten kızarsınız yani. Çok kötüydü. O yüzden gösterip anlatıp aktaracak bir heyecan da yoktu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bali'nin Ubud bölgesindeki yakın bölgelerde gezilecek yerleri size bu vlogda aktarmaya çalıştım. Sonraki bölümde, yani 3. bölümde diğer yerleri de göstermeyi planlıyorum. Dediğim gibi burası öyle bir bölümde aktarılacak bir yer değil. Ama çok yoruldum, çok emek verdim. Güzel de bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yine açıklamada bildiğim her şeyi size aktaracağım. Oradan bakarsınız. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.